8848 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağı Everest'in zirvesine giden yolda Gökkuşağı Vadisi denen bir yer vardır. Adı şiirsel gelse de gerçekte dehşet vericidir. Çünkü burası dondurucu soğukta renkleri solmayan parlak dağcı montlarıyla sonsuz uykuya yatmış onlarca çürümeyen cesetlerin bulunduğu bir mezarlıktır. Dünyada ölüm bölgesi 8000 metrede başlar. Bu irtifa insan biyolojisinin iflas ettiği, hücrelerin oksijen açlığıyla birbirini yemeye başladığı görünmez bir sınırdır. 8000 metre sınırını geçtiğinizde vücudunuzun verdiği ilk tepki beyninizin ödem yaparak şişmesidir. Bununla birlikte düşünceleriniz bulanıklaşır, karar verme mekanizmanız çökme noktasına gelir, yorgunluktan bayılarak dağın bir parçası haline gelirsiniz. Ancak Everest bizim gibi gezginler için sadece bir başlangıç, hatta küçük bir kaya parçası. Çünkü tırmanacağımız dağ 22.000 metre yüksekliğinde ve dünya dışı bir gezegende. Güneş sisteminin en yüksek dağı Mars'taki Olimpos Dağı'na gidiyoruz. Mevcut teknolojimiz ile klasik yollardan uzay yolculuğu yapmak istiyorsanız ama Mars trenini bir kaçırırsanız dünyada 26 ay daha beklemek zorunda kalırsınız. Çünkü iki gezegenin birbirine en uygun konumda olduğu an 26 ayda bir gelir ve Mars'a gitmek düz bir hat üzerinde ilerlemek değildir. Dünya ve Mars sürekli hareket halinde olduğu için en verimli yol Hoffman transfer yörüngesini kullanmak ve ortalama 6 ay içerisinde kırmızı gezegene varmayı ummaktır. Neyse ki ayaklarımızı yerden kesen tam teşekküllü Cillop gibi uzay gemimiz her zaman olduğu gibi bizimle. Ufak bir hesaplama yaptığımızda 6 aylık süreyi 1 saate indirdiğimizde gemimizin hızını ışık hızının %12'lerine ayarlamamız yeterli olur gibi. Hızlan ve daha sonra yavaşla yaparak gidelim, diğer türlü önceki videolarda olduğu gibi G kuvveti sebebiyle koltuğa balçık gibi yapışıyoruz. Mars yörüngesine girdiğimizde pencereden görünen manzara bir gezegenden çok donmuş bir yarayı andırır. Atmosfer o kadar incedir ki gezegen sanki çıplak haldedir ve dünya atmosferinin %1'i kalınlığındadır. Bu sebeple iniş modülümüzü sürtünmeyle değil, çünkü sürtünecek bir şey yok, iticilerle yavaşlatacağız. İşte karşımızda görünce insanın aklını başından alan Güneş sisteminin en yüksek dağı, kudretli dev Olimpos. Evet, aynen burası. Tam dağın dibindeyiz. Sağa sola bakınmayın, ayaklarınızın ucunda 22 kilometre yüksekliğinde bir dağ uzanıyor. Everest gibi bulutları delen, aşağıdan bakıldığında o engin zirvesi görünmeyen, yükseldikçe korkutucu bir hal alan bir dağ bekliyordunuz değil mi? Evet, aslına bakarsanız bu özelliklerin hepsi ve çok daha fazlası Olimpos'ta var. Tırmanışta hepsini anlatacağım. Ama önce size göstermek istediğim inanılmaz bir şey var. Maceranın dozunu arttırmak için yolculuğumuza oradan başlayacağız. İşte bu, Mars'ın Game of Thrones duvarı. Bu nokta Olimpos'un en ilginç ve ürkütücü coğrafi özelliğidir. Dağın çevresini neredeyse tamamen kuşatan, yüksekliği yer yer 6 ila 8 kilometreye ulaşan bu dikey duvarlara bazalt sarp kayalıklar deniyor. Çoğu yanardağ tabandan itibaren yumuşak bir eğilimle yükselirken Olimpos devasa bir kaide üzerindedir. Bu dağ en son patlamasını 25 milyon yıl önce yapmış, sönmüş bir yanardağ. Şimdi planımız şu. Önce 8 kilometre yüksekliğindeki bu devasa kayalıkları tırmanarak aşacağız ve sonra dağa giriş yapacağız. Gemimizi terk etmeden önce yanımıza, daha doğrusu sırt çantamıza almamız gerekenleri göz ucuyla şöyle son bir kez daha kontrol edelim. Günlük 800 gram kuru gıda çarpı 180 eşittir 144. Meydana gelecek atık suyu geri dönüştüreceğiz ama ana su kaynağımız olmalı yanımızda. Günde yarım litre desek çarpı 180 90 kilogram. Nefes için oksijen ama içine biraz inert azot gazı ekleyelim. Kısa vadede saf oksijen kafa yapıp zehirliyor çünkü. Buna da günlük 1,5 çarpı 180 diyelim 270 kilogram. Filtre kartuşları, yedek contalar, giysi bileşenleri, alet sarfiyatı bunlar da 30 kilogram. Hayati öneme sahip olanlar tamam. Çantanın içi daha yığınla dolu, yeri geldikçe çıkaracağım hepsini. Ölümsüz karakterimizin sihirbaz şapkası gibi.
Tüm bu ekipmanlarla birlikte toplam ağırlık 534 kilograma yaklaşmış. İnsan sınırlarının ötesindeki bu ağırlık Mars'ta 203 kilograma kadar iniyor. Çünkü Mars'ın yer çekimi dünyadakinin %38'i kadar. Fakat bu ağırlık da insan sınırının ötesinde. Bu yüzden insan makine hibriti gibi bir nevi gelişmiş dış iskelet var kıyafetimin altında ve ağırlık sorunu bu şekilde bütünüyle ortadan kalkıyor. Uçurumun dibinde durduğumda başımı yukarı kaldırıyorum, gökyüzü bitmiş, yerini siyah gri bir duvar almış durumda. Kaskımın vizöründe ise kesintisiz bir şekilde veriler akıp duruyor. Yerçekimi 0,37 G, oksijen %98, dış sıcaklık -55 santigrat derece. Egzoiskeletin eklemleri kollarımı yukarı kaldırdığımda hafif bir hidrolik uğultusuyla tepki veriyor. Mars'ın bazalt kayası aşırı serttir. Elimdeki bu ultrasonik kazma saniyede binlerce kez titreyerek en sert kayaya bile tereyağına girer gibi saplanır. İlk kazmayı vurduğumda çıkan tiz vınlama sesi kaskımın içinde yankılanmaya başlıyor. Tırmanışımızın 4. kilometresinde Everest'in yarısı kadar yüksekte ama hala dikey duvardayız. Aşağıdaki Amazonis düzlüğü artık sadece tozlu, kızıl bir sis tabakası şeklinde. Okyanuslar kadar geniş olan Mars ovaları bu yükseklikten bakıldığında kurumuş bir göletten farksız. Ayağımın altındaki itki motorlarını ateşlediğimde botlarımdan çıkan soğuk gaz seyreltik atmosferde görünmez bir şok dalgası yaratarak beni bir sonraki kaya çıkıntısına fırlatıyor. Bir anlığına yerçekimsiz kalıyorum, sadece ben ve altımdaki 4 kilometrelik mutlak boşluk. Uçurumun tepesine yaklaştıkça karşımda büyük bir sorun beliriyor. Toz. Mars'taki bu dik duvarlar milyonlarca yıldır biriken tozla kaplı ve kaygan bir buz tabakası gibi davranıyor. Şu anda kazmamı kayaya saplamak tehlikeli olabilir çünkü kaya yerine tozun içinde kayabilir. Bu sebeple lidar yani lazer radar ile toz tabakasının altındaki sağlam kaya noktalarını tarıyorum ve tutunabilecek güvenli noktaları yeşil işaretliyorum. Son adım uçurumun kenarından kendimi yukarı doğru çektiğimde karşımda bir umut zirveyi görmeyi beklerken ucu bucağı olmayan kızıl bir çölle karşılaşıyorum. Uçurumdayken rüzgarın kayalara çarpma seslerini ne kadar ince olsa da duyabiliyordum. Şimdi dağın gövdesinde atmosfer o kadar seyreldi ki ses dalgaları taşınamaz hale gelmiş durumda. Ve dışarısı mutlak bir sessizliğe gömülü. Duyabildiğim tek şey yaşam destek ünitesinin düzenli his tık sesi ve kendi kalp atışlarım. Az önce hesaplama yaparken anımsarsanız hep çarpı 180 yaptık. Bu 180 rakamı günü temsil ediyor. Olimpos'a tırmanmamız tam 6 ay sürecek. Aslında buna tırmanış demek doğru değil. Çünkü Olimpos'un eğimi ortalama %5 ile o kadar düşüktür ki asla dağa tırmandığımı değil, sonsuz düz bir yolu yürüdüğümü hissediyor olacağım. Yükseldiğimi hissettiren tek şey her saat birkaç metre yükseklik verisiyle 6 metre oluyor. Birkaç saatte bir filtreleri temizlemek zorundayım çünkü Mars tozu mikroskobik ve elektrostatiğe yatkın olduğu için ekipmanların her boşluğuna sürekli sızıyor. Yürümeye devam ettikçe, daha doğrusu yükseldikçe gökyüzü değişiyor. Dünyadan yükseldikçe gökyüzü koyulaşır. Mars'ta ise zaten ince olan atmosfer iyice yok olduğu için öğle vaktinde bile gökyüzü mor siyah bir renk alıyor. Yıldızlar güneşin hemen yanında parlamaya başlıyor. Kısa bir mola verdiğimde ufka doğru bakıyorum. Dünyadaki kırmızı gün batımlarının aksine Mars'taki toz parçacıkları ışığı öyle kırar ki güneşin çevresi buz gibi mavi görünüyor. Günler gecelerce durmadan yürüyorum, ilerliyorum. 15. kilometreye yani Everest'in yaklaşık 2 katı yüksekliğe ulaştığımda dış ortam basıncı o kadar düşer ki artık uzay boşluğu ile aramda sadece birkaç milimetre kalınlığında bir kumaş vardır. Warning, warning, warning. Lanet olsun. Dirsek bölümündeki sızdırmazlık contası aşırı soğuk ve statik elektrik yüklü toz nedeniyle çatlamaya başlamış. Eğer hemen kapatmazsam hızla dışarıya kaçan oksijen sonum olabilir. Soğuktan ve yorgunluktan ellerim titriyor ama bir an önce şunu halledip devam etmeliyim. Tırmandığım dağın genişliği 600 kilometre. Aklıma binlerce saçma sapan düşünce üşüşüyor.
Olimpos Dağı'nın zirvesindeki atmosfer basıncı 72 Pascal, Everest Dağı'nın zirvesindeki atmosfer basıncı ise 32.000 Pascal'dır. Olimpos Dağı'nın bileşimi yaklaşık %44 silikat, %17,5 demir oksit. 1972 yılında aylar süren dev fırtına sona erdiğinde Mariner 9 uzay aracı ilk kez Olimpos Dağı'nın fotoğrafını dünyaya gönderdi. Dağın zirvesinde kaldera var, dağın zirvesinde kaldera. Sonunda altimetre 21.900 metreyi gösteriyor ve dağın zirvesindeyiz. Eğim aniden kesildi ve önümüzde uçsuz bucaksız bir uçurum. Önümde 80 kilometre genişliğinde iç içe geçmiş 6 devasa krater durmakta. Burası kaldera, Olimpos'un kalbi. Artık Mars toz bulutlarının çok üzerindeyim. Aşağı baktığımda tüm gezegeni kaplayan o meşhur toz fırtınaları şu anda pamuk tarlaları gibi. Ayaklarımın dibindeki uçurum 3 kilometre derinlikte. Bunu gözünüzde canlandırmak isterseniz, dünyadaki Büyük Kanyon'un en derin noktasından neredeyse 2 kat daha derindir. Ancak kalderanın genişliği tam 80 kilometre. Yani kenarında duruyorum ama karşı taraf kesinlikle görünmüyor. Uçurumdan aşağı baktığımda düz bir zemin değil, devasa basamaklı teraslar ve çöküntüler görüyorum. Yine o sesleri duyuyorum. Kendini içine at. Fiziksel konfigürasyon yok edilecek. Sinirsel konfigürasyon belki korunabilir. Ya ölüm ya da yaşam.